Selamlar arkadaşlar. Bugün Kargaların Ziyafeti'nin açılış bölümünü konuşacağız ama Pete öldü, Jack'ın geldi diye iki cümleyi tabii ki geçiştirmeyeceğiz. Çünkü bu prolog Martin'in en fazla debelendiği açılışlardan biri. Öyle yazdım koydum değil. Bir düzine kez deniyor. Tatmin olmuyor. Sonra editörlerine 3 farklı versiyon gönderiyor. Ve ilginç tarafı şu. Martin kafasında bu proloğun çekirdeği bir noktada jumbo, başka bir noktada anahtar, başka bir noktada doğrudan kitap hırsızı oluyor. Bugün şunu netleştireceğiz. Bu prolog neden özel? Martin neden bunun üstünde bu kadar duruyor? Neden dördüncü ve beşinci kitapların açılış bölümleri arasında seçim yapması gerekirse dördüncü kitabın proloğunu korumayı istedi? Ve bu taslaklar bize hangi kapıları açıyor? Bu arada videoya geçmeden önce minik bir ricam var. Biliyorsunuz ki her içerik üreticisi gibi benim kanalımın da büyümesi için siz abonelerimin desteğine ihtiyacı var. Bu sebeple maddi manevi vereceğiz her desteği açığım. Bilhassa algoritmayı hareketlendirmek için videolarıma yorum yapmanız, beğenmeniz ve paylaşmanız çok önemli. Mobilden izliyorsanız da hype yapmanızı rica edeceğim. Desteğiniz video yapmaya devam etmem için önemli olduğunu unutmayın. Şimdi devam edelim. Kargaların Ziyafeti serinin en yanlış anlaşılan kitaplarından biri. Üçüncü kitaptan sonra çoğu kişi tempo daha da artacak diye bekliyor olabilir ama tabii ki durum öyle değil. Martin tam tersini yapıyor. Bu kitap savaşın kendisini değil, savaşın bıraktığı çukuru anlatıyor. Aslında biraz da o sebeple ismi Kargaların Ziyafeti. Savaş sonrası anlattığı için. Yani insanlar ölmedi sadece. Düzen de öldü. Güç boşluğu oluştu. Ve güç artık sadece orduda değil, kurumlarda, inançta, bilgide, parada. Bu sebeple ziyafette kılıç kadar kağıt da var. Sağa kadar masada var. Bu proloğun Eskişehir'de Hisar'ın gölgesinin açılması aslında Martin'in bize şunu demesi. Bundan sonra sadece savaş alanında değil, dünyanın beyin kısmına bakacağız. Bu yüzden prolog basit bir giriş değil. Bu kitabın bir çeşit manifestosu gibi. Şimdi taslaklarda kronolojik akışında ilk konuşmamız gereken şey şu. Eski taslakların birinde bu proloğun odağında cam mum var. Yani kapüşonlu adamın bizim Jack'ın bağlantısı kurduğumuz figürün Hisar'a gelme sebebi cam mumu ele geçirmek. Ve burada asıl uç bilgi veriliyor. Bu eski taslaklarla cam mumla ilgili şöyle bir fikir var. Cam mum kişinin kanıyla yakıldığında ölümsüzlük gibi bir etki sağlayabiliyor. Mum yandığı sürece kişi ölümsüz kalacak. Bu bir nevi ejderha borusunu kendi kanıyla kendine bağlayıp ejderhalara hükmetme mantığına benziyor. Anlaşılan Martin'in kafasında ateş ve kan büyüleri yapılırken bu tür alet edevat meselelerini kullanmak için kişinin kendi kanını kullanarak kendisine bağlamak şartı var. Yani şöyle de açıklayayım. Eğer Martin Yüzüklerin Efendisi'ni yazsaydı muhtemelen Palantir kullanmak için onu kendi kanına şahsına bağlaman gerekecekti. Gerçi sadece Essos tarafında böyle olduğunu zannetmiyorum. Güvet ağacı gibi büyülü doğa nesnelerini kullanabilmek için de kendini ağaca bağlaman gerekiyor. Burada bunun ağacın gözünden yapılan bir lapayla tersine mühendis şeklinde olduğunu gördük. Ama unutmamak da gerekiyor ki bu ağaçlar binlerce yıldır kan kurbanı yapılıyor. Ateş büyüsüyle bile bir şekilde olmasa da kan ile bağlama ve besleme eşi şarkı tarafında da var. Bu da aslında benim kan meselesinin başta ateş olmak üzere tüm büyü çeşitlerinin temeli olduğunu doğruluyor. Ana kaynak. Taslaklardaki cam mumlara dönersek bunu net söyleyeyim. Bu yayınlanan metindeki cam mum versiyonundan daha uç bir versiyon. Yayınlanan metinde biz cam mumu daha çok böyle iletişim, uzaktan görme, mesafe aşma gibi okuyoruz. Muhtemelen onu harekete geçirmek için böyle kişinin kendi kanını gerek vardı ama tabii kullanım alanı az önce bahsettiğim şeyler. Yani bir nevi güvet ağacının özelliklerini yansıtıyor. Taslaklarda ise ölümsüzlük gibi çok büyük bir iddia var. Benim bu noktada yorumda şu. Bu kadar büyük bir büyü vaadi serinin dengesini bozabilir. Zaten White var. Diriliş var. Çeşitli büyü türevi ve nesneleri var. Gölgeler var. Var da var. Bir de camımı buldum. Ölümsüz oldum çizgisi çok fazla. Bu yüzden ben burada Martin'in şunu yaşadığını düşünüyorum. Bunu koyarsam dünya bozulur. Çok erken, çok büyük, fazla abartı. Tabii burada şunu da sorabiliriz. Martin'in nihai kararı cam mumlar olsaydı en azından ölümsüzlük özelliği. Bu hikayede ne şekilde kullanmayı niyet etmiş olabilir ve Jack'ın neden cam mum peşine düştü? Bunu öngörmek bence zor ama güçsüz adamların ölmeyen insan fikrine nahoş bakacağına şüphe yok.
Onlara göre ölmeyen insan yoktur. Olamaz. Evrenin düzeni, adaleti burada yatar. Her insan ölür, her insan ölmeli ama tabii önce amacına hizmet etmeli. Ölümsüzlük veren canlılar ise bu dengeyi bozan bir tehdit. İleriki videolarda bahsedeceğimiz başka cam mum silinmiş taslak bölümüne bakarsam muhtemelen mumların yeniden yanmaya başladığını anladıktan sonra Hüsnü'den harekete geçerek mumun olduğu hisara gelerek bunları ele geçirmek ve kullanımının önüne geçmek istemiş olabilirler. Tabii bu ayrıca şu demek. Dünyanın dört bir yanındaki cam mumları da ele geçirmeleri gerekir. Mantıken bu çok olur olan bir şey olmadığı gibi 400-500 sene önce Valeri yok olmadan önce veya sonrasında niye bu mumları ele geçirmediniz ki diye de adama sorarlar. Ayrıca ölümsüzler gibi White'lar varken bu cam mumların varlığının gereği nedir sorusuna da mantıklı bir cevap verilemezdi. Kaldı ki Valeria'da en azından 40 ejderha lordu hanesi ölümsüz olmalıydı. Öyle ya orada öğretiliyor. Hepsi mum yakıp ölümsüz kalırdı. Targaryen hanesi buna dahil. Valeria yok oldu. Kullanılan bilgi ortadan kayboldu diye de kimseye yutturamazsın bunu. Sonuç olarak neresinden tutsanız elinize kalacak bir tercih olurdu. Tabii Martin bu ve diğer fikirleri düşünerek bir yazma girişiminde bulunmuş her biri için ve işte bu proloğun neden defalarca yazıldığını gösteren bence ilk büyük sebep. Martin bu açılışta büyüyü sahaya sürmek istiyor. Ama ne kadarını, ne kadar süreceğini ayarlayamıyor. Mum mu kullansam, kitap mı kullansam yoksa çok daha başka bir şey mi kullansam noktasında takılıp kaldı bence. Haliyle cam mumlar bence rafa kalkıyor ve en çıkar yolu olan seçeneğe odaklanılıyor. Bir önceki videoda bahsettiğim bir kağıda kısa notlar alınmış 4. kitap taslağında çok net bir cümle görüyoruz. Prolog, cam mum yok, Pate, kitap çalıyor, ejderhaların ölümü. Yani Martin bir noktada cam mumu geri plana atıyor ve proloğun çekirdeğini kitap hırsızına kaydırıyor. Bu kitap için taslakta ve yayınlanan kitaplarla geçenler şunlar. Kitabın adı Ejderhaların Ölümü. Kitaplarda ayrıca bunun asıl isminin kan ve ateş olduğuna dair ifade var. Yani farklı adlarla anılıyor. Kitabın kan lekeli olduğu da söyleniyor. Kana bulanmış yani. Demektir ki geçmişte bu kitabı ele geçirmek için çok uğraşan olmuş. Öyle ki gerek kendi gerekse karşısındakinin kanını dökmüş. Bir de Tyrion bağlantısı var. Tyrion'un hisarın altında kasada kilitli bir şey olduğuna dair duyumu. Taslak bunu kitapta birleştiriyor. Geçmiş kuramları hatırlayalım. Yıllardır hayranlar arasında iki büyük tahmin vardı. Jack'ın istediği özel bir cam mum mu yoksa ejderhalarla ilgili bir kitap mı? Taslakta ilk aşama cam mum derken daha sonraki aşamada net biçimde kitap tarafına kaymış. Elbette kitapta yayımlanmış haliyle kitap kısmı asla belirtilmemiş ve anahtar noktasına odaklanılmış. Hisarın altındaki yasaklı kitapların bölümünü açan anahtara. Martin burada bir parça gizem bırakmış her zamanki gibi. Tabii burada benim sorgulamadan edemediğim bir şey de var. Bir kitap için bu kadar zahmete değer mi? Sam geldiğinde görüyoruz ki Jack'ın hala içeride. Marvin'in çevresinde topladığı müritler arasında karışmış ama neden? Eğer hedef sadece kitap olsaydı Jack'ın niye bu kadar yolanıyor? Niye al git yapmıyor? Niye bu kadar dolambaç? Pet zaten içeriden biri. Anahtar çalabiliyorsa kitap da çalar. Hatta daha sert söyleyelim. Jack'ın gibi biri için bu operasyon fazla tiyatrosal. Üstelik Pate'in yerine geçmek gibi bir yöntemi düşününce bu bana şunu düşündürüyor. Evet, bir kitap hedefi olabilir ama bu hikaye sadece kitapçal hikayesi olamaz. En azından olmamalı. Hala acaba burada asıl hedef tek bir obje değil de Hisar'ın kendisi mi? Çünkü Hisar'da sadece kitap yok arkadaşlar. Bilgi var, ağ var, kadro var, bağlantı var, kayıt var ve Westeros'a savaş bitince en güçlü şey genelde orada da değildir. Bilgiyi kim yönetiyorsa odur. Serçe parmağın bilgiyle neler yapabildiğini gördük. Keza Varys de bunca zaman bilgiyle bugünlere geldi. Aslında en iyi iki tat oyuncusunun Varys ve serçe parmak olduğunu hepimiz biliyoruz ve bunu sağlayan da bilgi ve bilgiyi kullanım şekilleri. Bizler de Arya'nın Braavos bölümlerinde gördük ki yüzsüz adamlar bilgi ve istihbarata çok değer veriyor. Hatta onlar da oyunlarını bunun üstüne kuruyor desek yeridir. Haliyle Jack'ın yegane amacı sadece bir şey çalmak değil de casus olarak Hisar'a akan bilgiyi kullanmak olamaz mı? Peki ama neden şimdi diye de sorabiliriz. Neticede en az 5 ila 8 bin yıldır Hisar varlığını sürdürüyor. Neden şimdi yüzsüz adamların dikkatini çeksin ki?
Açıkçası şimdi dikkatlerini çektiklerinden %100 emin olamayın. Hitler'in ejderha karşıtı politikasının Braavos ve Yüzadamlar ile kesişmesi zaten başlı başına dikkat çeken bir ayrıntı. Dahası Güneyli itirazı kuramını doğru kabul ettiğimizde de ateş tarafına karşı bilincinde olmasa bile Hisar'ın ötekiler ve Braavos çizgisinde komplo kurup ejderha hanesinden kurtulma planları yapmaları da göze batan cinstendir hani. Yani varmaya çalıştığım nokta yüzsüz adamların uzun zaman önceki tahminen Tergenyen hükmünün başladığı ilk 200 sene içinde Hisar'a casus sokmuş olması imkansız değil. Bu şekilde hem Tergenyen başta olmak üzere Westeros haneleri içinde olan bitenden haberler olacak. Zira üstadlar önce Hisar'a bağlılar. Bu sebeple bilgiyi aktarıyorlar gizlice. Hem de hane lordlarını etkileyecek konumda bulunuyorlar. Targaryen hanesi zaten halihazırda üstünlükçü politikaları ve ejderhalarla dayatma meselesiyle Westeros halkıyla asla tamamen birleşemedi, %100 kabul göremedi. Üstüne yaşanan iç savaşlar da muhtemelen varlıklarını duyulan korkusuzluğu arttırdı. Tüm haneler böyle demeye getirmiyorum. Elbette ki onları seven ve sadık olanlar var ama kilit noktalardaki bazı haneler ve bariz ki Hisar onur kabul etmemiş veya bir noktadan sonra kurtulması gereken kişiler olarak görmüş. Yüzsüz adamların bu görüşün yerleşmesine ne kadar payı vardır bilemem ama komplo kurma meselesinde destekleri olmuş olabileceğini düşünüyorum. Ejderhalar yok olunca da ateş tarafını kaybetmiş kabul edip Hisar'dan çekilmiş olabilirler. Neticede ejderha yoksa ateş büyüsü de yoktur. Bu kitaplarda pek sağlam argümanı olmayan bir fikir de olsa hikaye matematiğine mantıksal olarak yaklaştığımızda akla yatkın bir düşünce olduğunu kimse inkar edemez diye düşünüyorum. Tabii ne zaman ki 5. Aegon ejderhaları geri getirmeye çalıştı. O zaman Samaro felaketinin gerçekleşmesi neden oldular. Bu da belki 5. Aegon döneminde bile Hisar'da adamları olabileceğini gösterebilir. Yahut zaten Aegon'un sağa sola adam gönderip ejderha yumurtası çatlatma ayinini öğrenme isteğini duymuş olabilirler kendi ağları sayesinde. Tabii bunların hepsi tamam sadece benim fikrim ve kuramlarım. Öyle ya da böyle uzunca bir süre Hisar'da adam ihtiyacı yoktu ama ne zaman ki Dany'nin ejderhaları doğdu ve ateş büyüsü böylece geri döndü, cam mumlar yanmaya başladı, yüz adam durumu anladı ve Jaqen'ı Hisar'a gönderdi. Marvin zaten büyüler, ejderhalar ve benzeri şeyler ilgi duyan, cam mumlarla haşır neşir olan bir adam. Onun yanında durmak akla yatkın geliyor bu amaca sahipse. Neticede Jaqen hem kitap için hem casus olup bilgi akışına ulaşmak için mesulası olan biten Hisar'da diye düşünüyorum. En azından olabilir. Peki başka alternatif var mı? Yani Jaqen'ın kalması sebep olarak. Bir ihtimal kitaba ulaşamamış olabileceğini de düşünüyorum. Lord Hightower'ın ve kızının kuleye kapanıp büyük kitapları araştırdıklarını biliyoruz. Bana göre Lord'un derdi de ejderhaların dönüşü. Westeros'u burnunun dipinde olan bitenlerle pek ilgilenmiyor. Önceliği korkusu başka yerde. Dardeniz'in ötesinde. Göre Körfezi'nde bir Targaryen'in sahip olduğu 3 ejderhanın varlığıyla titriyor. Açılış povuna zaten bu haberin Eskişehir'e ulaştığını boşa okumadık bence. Orada konuşuluyorsa Hisar ve Lordları da biliyordur. Onlar da duymuş. Haliyle Ateş ve Kan kitabı başta olmak üzere bu konuyla ilgili yardımcı olabilecek her kitabı Hisar'dan talep etmiş olabilir. Hisar Konseyi hamisi olan Lord Hightower'a hayır deme lüksüne de sahip değil. Zaten amaçları da ortak. Bu da Jaqen'ın kitaba ulaşmasının önünde engel olur. Oyalanması ve yüksek kuleye girmenin bir yolunu bulmak zorunda. Belki de iki fikrim de doğrudur. Hepsinin karışımı bir amaç oradadır. Haklı mıyım? Yoksa değil miyim? Kitaplar çıkıp okuyana kadar emin olamayız. Bu kısım için muhakkak fikirlerinizi yazın. Düşüncem hakkında sizin de düşündüğünüzü merak ediyorum. Gerçi benim kafama takılan başka bir durum da var. Tamamen haklı olduğum varsayımıyla hareket edelim. Kitap hedefi ejderha ile bağlanınca soru doğuyor. Üç adam ejderhalar konusunda nasıl bu kadar erken hareket ediyor? Braavos'un tarihsel repliği gereği ejderha mutlak yıkım ve kölelik demek ve bu tür bir güç büyümeden önce nasıl durdurulur sorusu Braavos için de yüz adamlar için de doğaldır. Ama burada mantıksal bir test var. Zaman çizelgesi. Jaqen ilk kitapta zaten kral topraklarında. Eğer Jaqen ve Syrio aynı kişi kuramı doğru ise ejderha doğumundan zaten çok daha öncesinde oradaydı. Ned'in idamı sonrasında ise nöbet kafilesine karışıyor. Dany'nin ejderhaları ise bu olayların arkasından doğuyor. O zaman şu soru ortaya çıkıyor. Jaqen en baştan ejderha için mi yola çıktı yoksa ilk görevi başka mıydı?
Zamansal olarak ilk görev tamamen başka olmalı. Bu sebeple kral topraklarındaydı. Ona göre bu görev Arya'ydı ama bunu başka videolarda konuştuk. Özetle Jaqen'ın ilk motivasyonu kitap ejderha değildi. Çünkü ejderha haberi normal haberci zinciriyle bu kadar hızlı şekilde taş toprakları civarına nasıl ulaşsın? Demir adalar gibi denizcilerin bile doyamadığı, haberin ulaşmadığı bir haber de zaten daha yeni Eskişehir'e ulaşmış. Vesturus'un kalan kısmında bile daha konuşulmuyor. Geçtiğim birinci ve ikinci kitapta bu bilginin Vesturus'a ulaşmasına. Bu da beni şu ihtimale getiriyor. Yüzsüzlemle iletişim normal değil. Cam gibi. Başka bir büyücü kanal. Büvet ağacı gibi. Bir şey kullanıyor olabilirler mi? Yani burada Camum'un iletişim fonksiyonuna geri dönüyoruz. Bu yüzden taslaklarda Camum'un bir ara öyle çıkması da anlamlı. Mert'in belki objeyi değiştiriyor ama asıl mesele şu. Bilgi nasıl akıyor? Buna maalesef net bir cevabım yok. Belki Essos'un her yerinde yüksek adamların casusları ping atıyordu ve hızlı bir refleksle bilgiyi aktarıp görevlendirme yapıyorlardı. Neticede aile bölümlerinde gördük ki siyahlar ve beyazlar evinde öyle çok fazla yüksek adam da yok. Sadece konsey havasını veren bir öbek arada bir arada toplanıyor. Bazı konularda karar veriyor. Kalanında böyle çırak, kalfa ve hizmetlerden oluşuyor zaten. Asya'da yüksek adam sayısı muam ama bir avuçta olmasa gerek. O zaman kalanı nerede? Mantıken yeryüzüne dağılmış olmalı gerekir. O halde iletişim sağlama şekilleri var ama tabii nasıl sorusuna şimdilik net bir cevabım yok ama Deni'nin ejderhasının doğduğunu anında öğrendiklerini hatta casus ve benzeri kısımlar doğru ise gördüklerini bile iddia ederek hızlı bir refleksle cevap verip Westeros'taki Jaqen'a haber göndermiş olabilirler yahut daha basit bir yöntem de var. O kadar geniş bir casus ağına da gerek yok yani. Cam mumlar yüzde adamlar için bulunması zor bir şey olmasa gerek. Hisarda bile varsa onlarda da en az bir tane vardır. Mumun yanmasının ardından anında sebebi anlayıp Jaqen'a haber göndermiş olabilirler. Elbette o sırada Jaqen'ın hedefi Arya olduğu için hemen Hisar'a gitmedi. Önce o işi tamamladı ve sonra gitti. Taslak dosyada çok değerli bir bölüm var. Martin bu proloğun neye hizmet ettiğini adım adım anlatıyor. İlk aşama gibi. Önemli işler arasında şunlar var. Deni ve ejderhaların haberinin Dardeniz'in ötesinden Westeros ulaştığını göstermek. Eskişehir ve Hisar'ı nihayet sahneye sokmak, Hisar'ın içindeki sistemi, acemileri, üstadları vesaire göstermek ve son maddeye doğru Canmumları tanıtmak. Ama burada çok kritik bir duygu var. Martin Canmum konseptini değiştirirken güven kaybı yaşıyor gibi. Yani bu konsepti nereye koyacağım, dozu nasıl ayıracağım sancısı ve bu sancı yüzünden proloğu bir düzine kez deniyor olmuyor. Sonra editörlerine 3 versiyon yolluyor. Uzun versiyon, kısa versiyon ve Rosie versiyon. Bu da bize şunu gösteriyor. Proloğun zorluğu sahne yazımı değil, tasarım zorluğu. Burada tek bir kapı açmıyor. Bir sürü kapıyı aynı anda açıyor. Rosie olan versiyonda Han'daki dinamiklerde bazı değişimler var. Peyton Rosie'ye aşık yazılmıştı ama bu versiyonda Rosie'nin Aleras'a ilgisi var ve Aleras için zarif alımı gibi daha belirgin işaretler ekleniyor. Bu da Aleras'ın kimliği üzerine yorumları güçlendiriyor. Yani prolog sadece kapüşonlu adam kim gizemi değil. Aleras gibi ikinci bir kimlik bilmeyicisi de taşıyor. Martin'in bu versiyonda işi bence daha da zor. Çünkü aynı sahnede hem isyanı tanıtacak, ejderha haberini içeri sokacak, Yüksel'den bağlantısını kuracak, cam mum kitap anahtar objesiyle gizemi ayarlayacak, üstüne Alenas gibi bir yan bilmece serpecek. Bu kadar yük tek bir prologda ağır. Çok az verirsen etkisiz, çok verirsen spoiler ama en önemlisi Rosie gibi bir figürle bunları asla yapamazsın. Ayrıca Rosie çırak vesaire olmadığı için Jack'in ondan bir şey talep etmez. Bu kız neden ölecekti o halde? Malum açılış kimin gözüyle yazılırsa ölür. Pate ve Jack'ın olayını görecekti de Jack'in şahit olduğu için kızı öldürecekti. Belki ama yüz adamları hatta Jack'ın haddinden fazla karanlık figürü de hükmünmez mi bu? Hani sütten çıkmış ak kaşık olduklarını zaten düşünmesem de hikayenin kötü adamın konumunda olduklarını da düşünmüyorum. Bence Martin de böyle olduğunu düşünmüş olacak ki diğer sorunlarla beraber durumu değerlendirdiğinde vazgeçmiş. Şimdi Martin'e dediler ki birini çıkaracaksın. Dördüncü kitabın proloğu mu? Beşinci kitabın proloğu mu? Ve Martin'in cevabı şu oldu. Ben birini çıkarmak zorunda kalırsam dördüncüyü tutarım. Peki ama neden? Çünkü bu prolog şunları aynı anda yapıyor. Hisar'ı oyuna sokuyor, büyüyü kurumsal bir yere taşıyor, yüz adamları ejderha denklemine bağlıyor, Deni haberini Westeros gündemine sokuyor, ziyafetin ana teması olan savaş sonrası düzene yeni bir güç merkezi ekliyor ki Hisar'ın kendi gündemleri olan
tat unsuru olduğunu Martin zaten açıklamıştı. Yani bu prolog sadece giriş değil, hikayenin ölçeğini büyüten bir kilit malzemesi görüyor. Vademen açılışı ise sadece Jon'un durumuna bir ipucu veriyor. Vogue yetenekleriyle ilgili fikirler veriyor. Bunları başka şekillerde de bize rahatça gösterebilirdi ama Peyton'un gösterdiklerini kolayca başka şekillerde gösteremezdi. En azından bir kerede. Haliyle Martin'in bu kadar uğraşması da bir yüzden mantıklı. Bu açılış serinin gününü savaştan daha farklı bir yöne çeviriyor. Nihayet Game of Thrones'un açılışındaki ötekiler tehlikesi ve ejderha tehlikesinin özüne döndürüyor. Onun yarattığı etki en azından. Şimdi şu ana kadar anlattıklarımızı bir toparlayalım. Taslaklarda kronolojik olarak şu akış görünüyor. Bir aşamada Can Mum var. Hatta kanla yıkılınca ölümsüzlük gibi uç bir fikir öne çıkıyor. Sonra Martin bunu geri çekip Can Mum yok. Kitap ban noktasına kayıyor. 3 versiyonla editörlerine gidiyor ve proloğun işlevlerini tek tek sayıyor. Ve her aşamada aslında bu aynı problemle boğuşuyor. Bu kitabın girişini, büyüyü nereye koyacağım, hisleri nasıl açacağım, gizem dozunu nasıl ayarlayacağım. Benim vardığım sonuç şu. Objeler değişiyor ama amaç değişmiyor. Olay hislerin kapısını açmak, bilgiyi ve üstadları oyuna sokmak ve ejderha tehdidini Westeros'un bilgi merkezi üzerinden hissettirmek. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sizce en ilginç kısım hangisiydi videonun? Can Mum'un o uç eski versiyonu mu yoksa kitabın hedefe oturması mı? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.